Eğer bu videoya tıkladıysanız muhtemelen Evangelion'u izlemiş, depresyonu, kafa karışıklığını iliklerinize kadar hissetmiş şekilde ne izlediğinizi merak ediyorsunuzdur. İzledikten sonra "Ulan bu adamlarda nasıl bir kafa yapısı var da bunu yapmışlar?" diyebilir ve cevapsız kalan sorularınızla, etrafta varoluş sancınızla beraber astral bir gezintiye çıkabilirsiniz. Ama merak etmeyin, bu konuda yalnız değilsiniz. Alternatif olarak animeyi birkaç bölüm izleyip devam etmemiş de olabilirsiniz. Eğer Evangelion'u izleyip bitirmediyseniz muhtemelen ben sizin karşınızda şeklinde bir şeyler anlatıyorken sizin bana vereceğiniz tepki "Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba?" şeklinde olacaktır. Evangelion'u izlemediyseniz eğer size animeyi spoiler içermeden anlattığım birinci bölümü alalım. Bu video tamamen spoilerlardan oluşmaktadır. Shinji Ikari, amaçlarını gerçekleştirebilmek için her şeyi göze alabilecek kapasiteye sahip babası Gendo Ikari'nin emriyle 3. Tokyo şehrine gelir. Shinji Ikari, yeni geldiği şehre, babasına ve ev arkadaşı olan Penguen'e daha alışmaya fırsat bulamadan Iwa pilotu olur. Shinji Ikari, ailesiyle olan trajik kişisel geçmişi ve hayatın anlamsızlığı üzerine yaşadığı depresyon. Bunlar zaten herkesin ilk bölümden itibaren izlediği ve bildiği şeyler. Bu yüzden karmaşık anlatılan hikayenin en temeline, hikayenin öncesini de ele alarak inmemiz gerekiyor. Niyetini ekstra referans aramayanlar için 25. ve 26. bölümde gayet iyi anlatmış olan bu anime, kendisinden bu kadar çok bahsettirebilme başarısını içerisinde barındırdığı birçok dini, psikolojik, felsefi, uluslararası pop kültüre dair referansa ve hakkında oldukça fazla teori üretilebilecek konulara değindirmesine borçlu diyebiliriz. Serinin yaratıcısı Hideaki Anno'nun her şeyi açıklayan bir Iwa kılavuzunu asla yayınlamayacağını söylemesine de bağlayabiliriz. Hideaki Anno'nun kullandığı sembolik materyaller Iwa hayranlarını birçok parçaya bölüyor. Kimi taraf Hideaki Anno'nun bilim kurgu, Вы не женщина и не человек, поймите вы наконец, если вы вообще способны что-нибудь понимать. А вы только ее повторение. Механическое повторение. Копия, матрица. kaiju, tokusatsu hayranı olan kısmını ve depresyon yolculuğunu kucaklayarak animeye dair bolca teori üretiyor ki bence olması gereken bu. 自分が作ったアニメは好きですか？好きといえば好きですけど結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。 Çünkü bazı insanlar o kadar kafayı kırmış ki bir süre sonra vaktimi bununla harcadığıma inanamıyorum diye kendinize kızıyorsunuz. Bir diğer taraf ise animenin içinde yer alan eski ahite, kabalaya veya birçok referansa dair olan sembollere kafayı takabiliyor. Bunları internet üzerinde bulunan birçok forumda okuyabilir, Reddit'teki Iwa sublarına katılarak herkese sorular sorabilirsiniz. Ben hepsini yaptım. Pek gerek yokmuş. Bu tekrar eden senaryonun finaline doğru giden tüm yollar depresyona, varoluşu kabul etmeye ve organik yoğurda çıkıyor. Hikikomori ve otaku kültürünün depresifliğine gömülmüş olan, bunun sonucunda klinik depresyonla boğuşmuş olan ve bu kültürün geleceğini 1995 yılında öngörmüş bir Hideaki Anno. どれぐらい寝るかというと同じアパートが火事でも起きなかったんですね。 İkinci Dünya Savaşı ve atom bombası gibi facialar sonrasında büyük depresyon yaşayan Japon toplumu kendilerine yeni hobi alanları yaratmak durumunda kaldı. Manga kültürünün depresyonun sığınak noktası haline dönüştüğü Japonya'da 1990 yılındaki büyük ekonomik kriz sonrasında toplum ikinci bir depresyon şokuna uğradı. Bu dönemde toplumun içinde daha önce görünmeyen Japon toplumu için yeni bir topluluk olan otakular göze çarpmaya başladı. Belirli bir konsepte hayatının büyük bir kısmını adayarak kendilerine ilgi alanı yaratan otakular depresif ve stres dolu toplum hayatından kaçış noktası olarak kendilerine anime, manga, video oyunları gibi birçok ilgi alanını sığınak noktası olarak görürken bu kültürün içinden çıkan manga okuyup anime izleyerek çıldırdığı söylenen Miyazaki Tsutomu isimli seri katil otakuların kendi halinde olarak tanımlanabilecek izole hobi alanının tehlikeli kılınmasına sebep oldu. Medya tarafından da pekiştirilen otaku nefreti, anime karakterlerinin objeleştirilmesi ve şiddetin açık şekilde gösteriliş hali bu seri katil sonrasında çoğumuzun bildiği, benim değil, Japon sansürünün daha aktif olarak kullanılmasına neden oldu. Her ne kadar bu girişimlerle toplum tarafından olumsuz olarak görülen otakuluğun azalacağı düşünülse de depresyona dair herhangi bir kaçış alternatifi bulunmayan toplumda daha derin bir içe kapalılık durumu oluşurken günümüzde Japonya'da milyonlarca kişide bulunduğu söylenen, hatta bir kişilik
bozukluğu olarak algılanılan hikikomori, bireylerin kendilerini toplumdan tamamen hatta aşırı bir şekilde izole edip gerçek hayat yerine kendini internete, animelere, mangalara ve benzeri evde yapılabilecek aktivitelere adaması olarak tanımlanabilir. İyi bir konumda iş sahibi olmak için uzun yıllar süren eğitimlerin gerekliliği, bu eğitimler sonrasında istihdam vakti geldiğinde o işlerin zaten birilerinin akrabaları tarafından doldurulmuş ve iş hayatında üst konumda yer alanların alt konumdakileri işe küstürecek şekilde saygınlık beklentisine sahip olmalarının bu sosyal izolasyona sebep olduğu düşünülüyor. Japonya hükümetinin bu bireyleri topluma kazandırmaya dair çok fazla girişim mevcutken bu insanların gittikçe artan izolasyonunu azaltamayan Japon hükümeti şirketler aracılığıyla bu bireylerin izolasyonunu sosyal hayatta da devam ettirebilmeleri adına yeni bir endüstriye destek oluyor. Japon yalnız yaşama sanatı olarak tanımlanan Ohitori-sama Japonya'da yeni bir endüstri haline gelmiş durumda. Ohitori-sama kelime olarak sektörde tek başına olan veya yalnız müşteri anlamlarına gelebiliyor. Sayıları her geçen gün artan yalnız müşteriler kendilerini doğrudan hedef alan işletmeler için çok büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Yalnızlık kültürü ülkenin her yerinde ve her sektörde kendini gösteriyor. Hikikomorilikten muzdarip olan Gundam ve Ultraman hayranlığıyla otokuluk geçmiş olduğu da bilinen Hideaki Anno'nun bu kültüre dair olan umutsuzluğu ve kendi deneyimleriyle harmanladığı klinik depresyon dönemi Evangelion'daki kolektif alanda olsalar dahi içsel olarak izole olan diğer karakterler üzerinden oldukça otantik bir şekilde sunuluyor. Bu kadar ön bilgiyi verdikten sonra hadi Evangelion'daki olayları hikayenin ta en başına dönerek ele alalım. この光の巨人謎だらけだよ。 Evangelion evreninin kendine özgü bir metafiziği vardır. Hikayeye göre milyonlarca yıl önce ilk havari olan Adam, kudretli bir ırk olan First Ancestral Race'in yönlendirmesiyle Antarktika'ya iner. Ardından First Impact yani ilk çarpma gerçekleşir. Bu çarpma kara ay olarak adlandırılan küre şeklinde bir nesnenin dünyaya çarpmasıyla gerçekleşmiştir. Çarpmanın bir sonucu olarak kara ayın dış yüzeyde dahil olmak üzere büyük miktarda enkaz dünya yörüngesine girer. Kara ayın çekirdeği ve içindeki yaşam tohumu olan Lilith ve Longinus mızrağı kaybolur. Halka anlatılan ilk çarpma hikayesi kara ay çarpması olayından bir göktaşının sorumlu olduğu şeklinde manipüle edilmiş bir halde sunulurken ikinci çarpmada aynı şekilde bir göktaşının yörüngeye girmesi şeklinde anlatılmıştır. 我々人類はセカンドインパクトというこの世の地獄から再び立ち上がったのです。 First Ancestral Race'i Stanley Kubrick'in 2001 filmindeki monoliti gönderenlerle benzer kudrete sahip ırkın mensupları olarak görebiliriz. Neon Genesis Evangelion'da 2001'e dair birçok referans bulunuyor. Evangelion'daki bu kudretli ırk tüm gizemli güçlerine rağmen kendilerini ölümden kurtaramamakla baş başa kalmış bir ırk. Bu ırk fiziksel formlarının doğası gereği evrende sonsuza dek var olamamaları sebebiyle bilgeliklerini aktarmak için farklı gezegenlere tohumlar saçarak kendi varlıklarını farklı bir yaşam formunda sürdürmeyi yani bir nevi miras bırakmayı amaç ediniyor. Bunu gerçekleştirmek için Seed of Life denen yaşam tohumlarını yaratıyorlar ve olumsuz bir duruma karşı bu yaşam tohumuna sahip varlıkların durdurulması için yaşam tohumlarının yani ayların içine bir adet Longinus mızrağı yerleştiriliyor. Bir tanesinde Lilith, başka birinde ise Adam'ın barındığı bu yaşam tohumlarının özünde First Ancestral Race'in genetik mirasını barındıran özellikler yer alıyor. First Ancestral Race'in özelliklerini taşıyan tohum olan yaşam meyvesi Adam'a bahşedilirken tohumda yer alan bu yaşam meyvesi Adam'ın nesline sonsuz bir güç veriyor. Adam'ın tohumunda yer alan bu yaşam meyvesini animede havarilerin organları olarak görünen ve yapısı DNA ile benzerlik içeren S2 motorlarında görüyoruz. 構成素材に違いはあっても信号の配置と座標は人間の遺伝子と酷似しているわ。 Lilith'in nesli yani Lilinler ise First Ancestral Race'in bilgelik özelliklerini taşıyan tohum olan bilgi meyvesinden doğmuşlardır. Bilgi meyvesi aklın gücü ve bireylerin evren hakkındaki bilgilerini genişletmeyi temsil eden tohumdur. Lilinler yani insanlar fiziksel olarak zayıf olmalarına rağmen bilgi meyvesinden gelen güçleriyle bilimi ve teknolojiyi kullanarak kendi medeniyetlerini kurabilecek yeteneğe sahip olmuşlardır. Hikayeye geri dönersek Adam kendisine verilen görev üzerine dünyaya kendi yaşam meyvesinin içinde gönderiliyor ve soyunu yani havarileri dünyaya doldurması bekleniyor. Dünyaya ait bir yaşam tohumu yani Adam dünyada mevcut halde bulunurken ve kendi soyu olan havarileri yaratması gerekirken bir kaza sonucu Lilith dünyaya geliyor. Buna First Impact yani ilk çarpma diyoruz. Herhangi bir şekilde sebebi belirtilmeyen First Ancestral Race yasalarına göre iki yaşam tohumunun aynı anda aynı gezegende bulunmaması gerektiğinden Longinus mızraklarından birinin sonradan gelen yaşam formunu yok etmesi gerekiyordu. Peki Longinus mızrağı nedir? Longinus mızrağı mitolojik olarak bakarsak Romalı bir asker tarafından kullanılan İsa peygamberin karın bölgesinde yara açan mızraktır. Evangelion'da ise herhangi bir AT field'a nüfuz edebilme ve tanrısal güçteki varlıkları hareketsizleştirme gücüne sahip dünyanın dışından gelen
cansız olmayan bir silahtır. Lilith, dünyanın davetsiz misafiri olduğu için Longinus mızrağı tarafından yok edilmesi gerekiyordu. Fakat birinci çarpma olarak bilinen çarpışma sonucu Lilith'in Longinus mızrağı kırılıyor ve elimine edilen yaşam formu Adam'ınki oluyor. Adam, kendisine saplanan Longinus mızrağının etkisiyle sonsuz bir uykuya yatıyor. Çünkü Adam'a verilen Longinus mızrağı Adam'ı davetsiz misafir olarak görüyor. Bu olaylar sonucunda Lilith kendi neslini, yani Evangelion dünyasındaki yaşamı başlatıyor. Homo sapiens olarak bildiğimiz yaşam formu olan insanlar da Lilith'in çocukları. Seride insan yaşam formuna az önce de çok kez tekrar ettiğim gibi Lilin deniyor. Lilin neslinin özü Lilith'in salgıladığı LCL, Fanta veya her ne derseniz ondan oluşuyor. Bu yaratım başladıktan sonra ise Lilith yer altındaki kara ayı ile birlikte sonsuz uyku durumuna geçiyor. Herhangi bir şekilde sebebi belirtilmeyen First Ancestral Race yasaları demiştim. Aslında bunun bir sebebi var. Tohumlar bir araya gelince böyle bir şey oluşuyor. Dini referanslardan çok fazla bahsetmek istemesem de hikayenin bu kısımları yaşam meyvesi ve bilgi meyvesinden de anlaşılacağı gibi İncil'deki yaratılışa dair olan Adem, iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli ayetindeki yaratılışa dair bir referanstır. Kanaldaki The Fountain videosunda bunlardan zaten sıkça bahsettim. Bu videoda anlattıklarımı kenara bırakırsak Evangelion oldukça depresif bir animedir. Zaten herkesin son derece depresif geçirdiği pandemi döneminde depresyon ve onun yanında getirdiği başka kişisel sebeplerden dolayı analiz videolarına devam etmeme kararı almıştım. Fakat Discord sunucumdaki birçok kişinin verdiği motivasyonla bu seriye devam etmeye karar verdim. Discord'da bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Henüz sunucuya katılmamış kişileri de sunucuya davet ediyorum. Açıklama kısmından sunucuya katılabilir, videolar için maddi destek olmak istiyorsanız da açıklamaya bir Patreon linki bırakıyorum. Discord'a gelirseniz film, dizi, oyun birçok şeyden bahsedebilir, beraber Valorant oynayabiliriz ama Raze almayın. Ben sadece onu oynayabiliyorum. Sonraki Evangelion videolarında karakterlerin psikolojisinden, animenin felsefesinden bahsedeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Öpüyorum.